İstersen İsrail vahşeti 5 günde biter. Peki bu nasıl olacak? İlk adım Müslüman ülkelerin hükümetlerinin alacakları bir kararla İsrail'e yük taşıyan gemilerin limandan çıkışlarına izin vermemesi olmalı. Bu ülkelerin İsrail limanlarından çıkan gemileri de kendi limanlarına yanaştırmaması soykırımcıyı durdurma konusunda kritik önem taşıyor. Zira Husilerin saldırıları sonrası Süveyş kanalındaki ticaret %85 oranında azalmıştı. İkinci adım olarak bölgedeki Müslüman ülkeler hava sahalarını Amerikan uçaklarına kapattığında İsrail soykırım ortağından destek göremeyecek ve 1-2 hafta içerisinde mühimmat stokları tamamen bitecek. Üçüncü adımda sınır kapıları geliyor. Lübnan, Suriye, Ürdün ve Mısır sınır kapılarını kapattığı takdirde işgalci İsrail karayolu ticaretinden de darbe yiyecek. Böylece havadan, karadan ve denizden yapılan abluka tamamlanacak. İsrail'e sivil veya askeri hiçbir yardım hiçbir yoldan giremeyecek. Sonra diğer aşamaya geçilecek. Türkiye 57 İslam ülkesi ve Filistin devletini tanıyan Avrupa ülkelerinden oluşan bir barış gücü kurabilir. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Adalet Divanı aldıkları kararlarla bu adımın önünü açıyor. Bizim de buraya bir parantez açmamız gerekiyor. Türkiye bunu 7 Ekim'den 2-3 hafta sonra denemişti. Gazze ve Batı Şeria'ya gitmek üzere bir barış gücü taslağı hazırlamış ancak bu plan Arap devletler tarafından reddedilmişti. Çünkü Gazze kasabı Netanyahu aynı tarihlerde iktidarınızı korumak istiyorsanız tek bir şey yapmalısınız. Sessiz kalın diyerek Arap devletlerin başkanlarını uyarmıştı. Türkiye ile birlikte İsrail'e ticaret ambargosu uygulayan birçok ülke var. Son olarak Kolombiya, İsrail'e yaptığı kömür ihracatını durdurma kararı aldı. Terör devletine karşı yapılan ablukanın hem İslam dünyasından destek görmesi gerekir hem de Müslüman olmamasına rağmen Gazze'yi dert edinen Batı halklarından. İşte bu tam anlamıyla küresel bir intifada olur. Böylece işgalci İsrail hem ekonomik hem de askeri olarak kritik bir darbe alır. Bir süre sonra da Gazze ve Batı Şeria'da yaptığı zulmü sona erdirmek zorunda kalır. Allah Saf suresinin 4. ayetinde şöyle buyuruyor. Allah kendi yolunda bir yapının parçaları gibi birbirine kenetlenerek mücadele edenleri sever.